Çok farklı bir diziliş denedim. Bu dizilişi PES 13'te falan ben kullanıyordum. Daha doğrusu menajerlik oyunlarından ziyade konsol oyunlarında işte FIFA'da, PES'te denediğim ve çok ciddi verim aldığım, oynadığım zaman sürekli kazanabildiğim sistemi, dizilişi yaptım. Burada denedim. Çok güzel tuttu. Hatta şunu söyleyeyim. Önce dedim bir garanti bir sistem vereyim, yenilmezlik taktiği vereyim. Geçen sene, önceki sene yenilmezlik taktiği olarak verdiğim sistemi denedim. Yarı sezonda 5 tane mağlubiyet aldım arkadaşlar. İlginç bir şekilde bu sistem çok iyi tuttu. Ama ligde namağlubum, Avrupa'da mağlubiyet aldığım için yenilmezlik olarak paylaşmadım. Fakat taktik konusunda şu an oyun hala kararsız. O algoritma bence güncellenecek, değişecek. Daha sonrasında tutar mı tutmaz mı taktik göreceğiz ama güncellendikçe bizim de taktiklerimiz güncellenecek. Bu yüzden abone olmayı, takip etmeyi, hype puan atarak destek olmayı unutmayın sevgili dostlar. Hadi geçelim, size bu taktiği vereyim ama dediğim gibi öncesinde abone olmayı unutmayın. Hızlıca hemen o tuşa basın. Ondan sonra devam ki. İlk önce bu taktikle neler yaptığımıza bir bakalım. Süper Lig'de 17'de 17 yaptık. 42 golle en çok gol atan, 9 golle en az yiyen, 33 averajda en yüksek averaja sahibiz. Yarım sezonda 15 puanlık fark atmışız. Pardon, 17 puanlık fark atmışız. En yakın rakibimiz Fenerbahçe'ye. 17 puan çok ciddi, yani 17 maçta 17 puan. İstatistiklerde de zaten gol kralında Osimhen'i görüyorsunuz. Biraz da Osimhen faktörü olabilir bu taktikle ilgili. Asistlerde biraz bizim oyuncular geride kalmış ama maçın adamında yine Victor Osimhen ligin zirvesinde. En iyi performanslarda yine oyuncularımız ligin zirvesinde. Şöyle aldığımız sonuçları da bir göstereyim. Fikstürü nerede? Bir saniye. Fikstürü göremedim. Şuradan bakacağım. Takvim. Bakın liste şeklinde de göstereyim. Mağlubiyetim de var ama şöyle hazırlık maçı bu şekilde başladım. Bir beraberlik, sonra galibiyet. Resmi maçlara Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi 3-0 yendim. Sonra 1-0'lık galibiyetler, 5-0, ardından skorları biraz arttırmaya başladık. 3-1'ler, 4-1'ler, 4-2'ler. Inter'le bir beraberliğim var deplasmanda. Bir tane mağlubiyetim var. Şöyle görüyorsunuz. Atletico Madrid deplasmanında yenildim bir de. Onun dışında bizim büyükleri yendim diye hatırlıyorum. Bakın, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde 2-0, Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yendim. Trabzonspor'u 2-1 yendim içeride. Sonra Fenerbahçe ile lig maçı olacak yanılmıyorsam ki Trabzon'la da Ziraat Kupası'nda 3-0 yendim. Lech Poznan'ı yendim. Fenerbahçe'yi Süper Lig'de de 1-0 yendim gördüğünüz gibi. Bugünkü maçı ilerledim yanlışlıkla. Yani sistem tıkırında işliyor. Tıkırında işliyorsa da şöyle geçelim. Taktiğin detaylarını gösterelim. Evet, ben PES oynarken falan bu dizilişi yapıyordum. Bazen ikili orta sahaya böyle koyup forveti de bu forvetin yanına böyle hafif kenarına koyuyordum ama genelde böyle bir merkezde oynuyordum. Değişik bir diziliş ama işliyor. Burada şu kanatları mesela hepsini böyle içeride kullanamadığım için ve yer değiştirtemediğim için, yer değiştirdiği zaman olmadığı için çok dışarıda kullandım. Böyle tam çizgiye basarak oynattım. Acaba içeride oynatsaydım daha fazla farklı skorlar olur muydu? Ondan merak etmiyor değilim. Şimdi dörtlü savunma. Beklerimiz bakın tam çizgide değil, bir tık önde. Kanat beki oynatıyoruz. Orta sahamız böyle bir çizgi yaptım. Tersine doğru da çizgi yapabilirsiniz ama diziliş bu şekilde, böyle bir merkez dizilimi yaptım. Ve kenarlarım zaten, kanatlar dışarıda. Siz de bir tık içeride alabilirsiniz oyuncularınız oynayabiliyorsa. Tekli de forveti koyduk buraya sevgili dostlar. Böyle bir dizilişle oynadım. Tabii ki transferler yaptım. Jadon Sancho geldi işte. Bakayoko geldi. Aslında Leroy Sané Bakayoko'dan bir tık önde ama Bakayoko'nun fizik olarak çalışkanlığı falan da hoşuma gittiği için onu transfer ettim ki 5 gol 7 asistlikle katkı sağladı bize. Jadon Sancho 2 gol 12 asistlik katkı sağladı. Barış Alper'in yerini aldığım. Sam Stein forvet arkasına aldım.
bundan beklediğim verimi açıkçası alamadım. Sucic ona göre daha iyiydi. Sucic'i idareci olarak aldım oraya ama hem skor katkısı hem oyun katkısı daha iyiydi. Burada yine şuna dikkat ettim sevgili dostlar. Öncelikle arka kanat oynatıyorsam oyuncu oyun tarzı arka kanat. Kanat oynatıyorsam kanat, şimdi rollerini de anlatacağım. Mesela çift yönlü orta saha kullanıyorsam çift yönlü, oyun kurucu kullanıyorsam oyun kurucu, bakın sağda çift yönlü kullanıyorum, çift yönlü. Bunlar önemli. Bunlara dikkat ettim ve yine bakın transferlerimden de göstereyim. Fizik benim için önemli. Fiziksel olarak iyi oyuncuları tercih ettim. Çok da verimlilerdi. Bakın burada yine Eren'de fiziksel olarak iyi durumda. Yani oyuncuların, her oyuncunun hızı ve çalışkanlığı mümkünse iyi olsun. Bunun yanında gücü, dayanıklığı da iyi ise size çok çok ciddi katkılar sağlayabiliyorlar bu oyuncular. Yine bakın yedeklerimde de aynı şekilde fiziği güçlü oyuncular almaya özen gösterdim. Dikkat ettim. 3 gol 4 asistlik katkısı vardı İbrahim Mbaye'nin. Kendi ayağa çok fazla süre veremedik. Çok kenarda kaldı ama yine buraya da fizikli bir oyuncu çekmiştim. Yedeklerim keza aynı şekilde. Yine fizikli oyunculara dikkat ettim. Oyun tarzıma uyan oyuncular aldım ki 5 maç sonradan girmiş ve 4 asist yapmış Martinez. Yani verdiği katkı bu şekilde. Sevgili dostlar, şimdi diyelim ki siz de bunları buraya kadar yaptınız. Bu niye sakatlanmış yadır? Sakat görünce sinirim bozuldu. Zaten böyle kalacak kariyerde ama oyuncuların rollerine geçelim. Rollere tıkladığımız zaman kalecimiz şöyle gördüğünüz gibi kaleci bu sefer. Libero kaleci kullanacaktım, ben yapmamışım. Normal kaleci kullanmışım da siz libero kullanın arkadaşlar. Çünkü bu sistemde ofansif oynayacağımız için arkadan süpürmesi lazım. Libero kaleci daha iyi olur. Ve kaleci alırken de yine bakın hızına dikkat ettim. Hızlı kaleci almaya çalıştım. Uğurcan'ı satıp. Libero kaleci. Bek ama bunlar biraz önce ben kıpırdattığım için oldu. Normalde arka kanat. Arada değişiyor, bunlara dikkat edebilirsiniz. Bakın ben genel savunma hiç oynatmadım. Oyundan çıkıp girdiğin zaman değişebiliyor. Luka Sucic oyun kurucu, bak az önce girip çıktık yine değişmiş. Gabriel Sara çift yönlü orta saha. Victor Osimhen hedef. Samsten gelişmiş kanat. Arkadaşlar libero kaleci, stoper, arka kanat, çift yönlü orta saha, oyun kurucu orta saha, gelişmiş oyun kurucu orta saha, kanat, hedef, forvet. Bunlar bazen oyundan çıktığın zaman, ileriye tıkladığın zaman değişebiliyor. Onlara dikkat edin. Sürekli kontrol edin, düzeltin. Ben demek ki libero kaleci yapmıştım. Geri bozulmuş. Ben oyunu oynarken de dikkat ettim çünkü ona. Bazen bozulabiliyor. Oyunda beta sürüm olduğu için normal bu. Bunlara dikkat edin. Ben bir kere düzeltmiştim. Demek ki arada bir bu bozukluk oluyor. Talimatlara geçelim. Takım görevleri zaten siz oyuncularınıza göre yapıyorsunuz. Ve genel talimatlarıma baktığımız zaman genişlik, daha dar, mantalite, hücum, tempo, hızlı, taktiğe yatkınlık, normal, çalışkanlık, hızlı, yaratıcılık, cesur arkadaşlar. Buralara ekran resmi alıp tek tek bakarak uygulayabilirsiniz. Hücuma geçtiğimiz zaman pas tarzı karışık, hücum tarzı iki kanattan, forvet oyuncular kaleyi gördüğünde vur, oyunu geniş alana yaymak karışık, oyun kurma hızlı, kontratak evet. Ve geliyoruz işin savunma kısmına. Tüm sağ pres, top kapma sert, savunma çizgisi yüksek, libero kaleci evet, zaman geçirme düşük arkadaşlar. Bu şekilde oynadım ve ben bu taktikten böyle bir verim aldım. Ligde namağlup, Avrupa'da mağlubiyet aldığım için de yenilmezlik taktiği olarak paylaşmadım. En iyi taktiklerden biri olarak paylaştım. Bu şekilde siz de başarılı olursunuz. Bu taktikle siz de kupaları alabilirsiniz. Belki yenilmez olabilir. Yani yenilgi alabilirsiniz. Yenilmezlik olmayabilir ama bence kesinlikle başarılı olursunuz. Yeter ki doğru uygulayın taktikleri vesaire. Evet dostlar, SM taktik videolarımız gelmeye devam edecek. O yüzden bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hype puanıyla desteklerseniz, like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.